Mega şehirlerde aslında şehrin zaten büyüklüğünden kaynaklı bir işbirliğinin zaten vazgeçilmez bir parçası olması gerekiyor afet yönetiminin. Bunun yanında kapasite arttırımının kuvvetli olması lazım, kapasitesinin kuvvetli olması lazım. Çünkü yapı çok büyük olduğu için müdahale olanaklarının da oldukça çeşitli olması lazım ve güçlü olması lazım. Tabii ekonomik bir kaynak da gerektiriyor bütün bu adımlar. Dolayısıyla burada da bir ekonomik kısıtın olmaması lazım afetlere yönelik. Bunun dışında yerelden ve merkeziden beslenen bir sistemin olması lazım. Dolayısıyla burada organizasyon, biraz önceki bahsettiğim işbirliği çerçevesinde organizasyon da çok önemli. Çünkü afet sonrasında hızlı müdahalenin aslında başarı şansı o organizasyonda kurulan sistem. Adı üstünde mega şehir. Bizim kıymetli kadim şehrimiz İstanbul. Tabii ki belki iş olanaklarından, eğitim olanaklarından farklı olanaklar sundukları için hala Anadolu'dan göç etmeye ve nüfusumuzun artışı şu anda peyderpey devam etmektedir. Bu minvalde yani şehrimizin karar vericileri çok doğru ve doğru zamanda doğru kararlar vermek gerekmektedir. Ama bu dediğimiz gibi karar vericilerle birlikte vericilerle altta karar vericilere doğru bilgileri aktarabilecek yerelde olanlar ve yerelde çalışanlarla koordinasyon sağlaması, yerelden üst ölçeğe doğru gitmesi çok daha anlamlı olacaktır. Mega kenti yönetmek gerçekten kolay değil. O yüzden stratejik kararların, doğru kararların belki 10 defa düşünerek bir kere adım atılması gereken ama hızlı düşünüp hızlı adım atılması gerekiyor. Çünkü kapıda şu anda deprem, beklediğimiz büyük İstanbul depremi kapıda. Yani şu anda bizim bir yapı stoğumuz ne yazık ki bir deprem kuşağında, ama deprem kuşağından önce yapı stoğumuz istenilen bugünkü deprem yüklerini ve kuvvetlerini taşıyacak bir şekilde belki dizayn yapılsa bile yerinde yapılırken, inşa edilirken yeterli malzeme kalitesi ve dikkatle yapılmamış. Bunu da Büyükşehir Belediye'mizin güzide üniversiteleri, Türkiye'mizdeki güzide üniversiteleri yaptığı anlaşmalar ve bilimsel çalışmalar, bilimsel ışık altında yaptığı çalışmalar ve görüyoruz ki hızlı tarama metodu var. Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı. Mesela D ve E sınıfı çıkan, yani E sınıfı artık çok riskli olarak görüldüğünden D ve E sınıfı çıkan sayılara talebe göre aldığımız sayılara baktığımız zaman muazzam derecede şu anda bir yapı stoğumuzun sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu yapı stoğunu sadece bu diğer depremlerden de tecrübe ettik. Acı bir tecrübemiz oldu. Sadece olduğu yere değil, ne yazık ki yolları kapatmaya ve ulaşımları engelledikleri, özellikle ana arterlerin tıkandığını düşünürsek, ulaşımın olmadığını düşünürsek, ilk acil müdahalenin zamanında ve istenilen düzeyde yapılamayacağını gösteriyor. O yüzden bizim acil ulaşım yollarının, geniş ulaşım yollarının her türlü işgallerden, her türlü zorluklardan arınmış bir şekilde ve yapılarımızın da o acil, en azından çalışmalarımıza o acil ulaşım yollarındaki yapılarımızı yenilemekte bir strateji. Bu da bir önemli strateji. Sonra altyapıda bir kesinti olabiliyor. Onu da gördük. Biz Avcılar Belediye'miz olarak da belediye başkanımızın talimatlarıyla da biz çalışmalarımızı hem her türlü, yani sosyo-demografik, sadece hani ilk baştaki şeyden acil müdahale değil, bütün kapsamlı olaraktan düşünerek bir çalışma içerisine başladık. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizlere de bu konuda destek verdiğiniz için, böyle bir projede Avcılar ilçemizi İstanbul'un ilk olaraktan seçilen bir ilçemiz olaraktan çok memnun olduk. Bu projede de çok güzel sonuçlar çıkacağını düşünüyoruz.